Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü projemizde çok istediğiniz çilekli bandanayı çalışacağız. Bu ölçü çocuklar için ama ben taktığımda bana bile oluyor aslında. Bandanamızda 10 tane çilek motifi var. Şu yarımlarda 5 tane. Yetişkinler için bir sıra daha fazla yapacaksınız. Arkadaşlar yani burası mesela 5 ya. 5 sıra 5 böyle devam edecek. Şu an burada 4 tane. Toplam 15 motif gerekiyor yetişkinler için. Ama dediğim gibi siz yine de bir kendinizi takın. İpe göre değişebilir çünkü. Ben Alize Cotton Gold kalınlığında iplerle ördüm. Şöyle ölçü verdiğimde çünkü ipiniz ince ise bunun boyu daha kısalabilir size göre. 23 santim. Boyumuz 23 santim. Eni de şuradan şuraya 43 santim arkadaşlar. Eğer bundan daha küçükse, yani daha küçük olduysa bir sıra daha yapın. Tek yapacağınız bu büyütmek için veya bu şekilde kalabilir. Şimdi ölçülerimizi verdik. İplerimizi söyledik. Bir de ilk defa gelenler için kanalıma ilk geldiyseniz bu bizim 5. modelimiz. Daha önceki böyle laleli çalıştık. Ayçiçekli, papatyalı, bir de kirazlı var. Onda torunumda o. Hatta torunum şu ayçiçekli istiyor da size göstereyim diye daha vermedim. Bu şekilde 4-5 tane modelimiz oldu. Bundan sonra artık başka projelere geçeriz. Bu sondu. Eğer çok da başka model çok isteriz yine tabi yapabiliriz. Evet, artık hemen yapıma başlayalım. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanalıma abone olup yorum beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Bunlar bizim için çok önemli. Ne kadar abone olursak o kadar kişiye ulaşırız. Yeni takipçiler kazanırız. Evet, hadi bakalım şimdi yapıma başlıyoruz. Evet, çilekli bandanamız için yine ben koton ipler kullandım. Bizim bu Alize Cotton Gold. Diğeri Yarnark. Bu Eylül. Yani elinizde ne varsa koton olması yeterli. Veya Mercedes tarzı da örebilirsiniz. Böyle güzel iplerle. Şimdi ben bugün bunlarla öreceğim. Önce kırmızıyla çileğimizi yapacağız. Daha sonra beyaza geçeceğiz. Diğer süslemeleri sonra yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Kırmızımızla. Evet, bu arada tığ olarak da yine 4 numara 2,5 milim tığ kullanacağım. Sap yerlerini yeşil yerinde 2,20 tığımla yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen ortaya birinci sırayla başlıyoruz. Sihirli halkayla başlayalım. Orta parmağımıza ipimizi 2 kere doladık. Tığ içinden geçiriyorum. İpimi sabitledim. Şimdi sihirli halkanın içine 1, 2, 3 zincir çektim ve içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağım. Zincir de sayıyoruz. Zincirle beraber toplam 12 ilmeğimiz olacak. İki, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi sihirli halkamızı kapatacağız. Şurada alttan gelen ipimizi çekeceğiz. Bakın bu üstte biz şunu çekeceğiz. Bunu kapatıyoruz. Şu ipi çekelim şimdi. Ve sihirli halkamızı oluşturduk. Birinci sıramızı tamamladık.
Şimdi buradaki çektiğimiz zincirin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırıp birleştirdik. Bir zincir. Evet, şimdi şuradaki ipi araya alalım. Sıramızı belirleyelim. Tığım üstüne aldığım hemen ilk ilmeğimize bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Hepsini bir kapatıyoruz. Tığım üstüne aldığım ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 4 tane. 2 3 ve 4. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğime bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne yapacağız. Önce tekli trabzan yapıyorum. Tekrar aynı ilmeğin içine bir sık iğne. Şuradan bir kontrol edelim. Evet. Sıradakine bir tane sık iğne. Sıradakine bir sık iğne, bir tane tekli trabzan. Tekrar tığın üstüne aldım. 2 tane ilmeğimize birer tane tekli trabzan yapıyoruz. Bu bir. Tığın üstüne aldım. Sıradakine tekrar bir tane tekli trabzan. Tığın üstüne aldım. Sıradakine bir tekli trabzan, bir sık iğne. Sıradakine bir sık iğne. Sıradakine bir sık iğne, bir tane tekli trabzan aynı ilmeğin içine. Tığım üstüne aldım. Sıradakine 4 tane ikili trabzan. 3 ve 4. Sıradakine tekli trabzan yaparak sıramızı bitiriyoruz. Yani aynısının simetrisini yaptık. Buranın yarısı da bu tarafta aynı. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. İpimi aldım. Hemen sıradaki 2 tane ilmeğime sık iğne yapıyorum. 1 2 sık iğne. 3 tane ilmeğimize çift batalım. 3 tane peş peşe arttıralım. Bu birinci arttırmam. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. 3 tane peş peşe arttırdık. Bir kontrol ediyorum. Evet. Şimdi 5 tane sık iğnemize tek batalım. 1 2 3 4 ve 5. Kontrol ediyorum her sefer hata olmasın diye. Evet, 5 tane sık iğnemize tek battık. Tam ortadaki 2 ilmeğe çift batacağız. Önce bir sık iğne, tığım üstüne aldım. Aynı ilmeğin içine tekli trabzan. Çift oldu. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğime yine önce tekli trabzan, sonra aynı ilmeğin içine bir sık iğne. Burayı sivrittik. Şimdi yine bu taraftaki tekrarını yapıyoruz. Simetrisi olarak 5 sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 3 tane ilmeğimize çift batalım. Peş peşe arttıralım. Bu birinci arttırma. İkinci arttırma.
üçüncü arttırma. Son kalan 2 ilmeğimize sık iğne yaparak sıramızı, yani çileğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya da ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Çileğimizi tamamladık. Şimdi şu ipi de bu tarafa alalım. Şimdi beyazla şu anda arada örersiniz. Ben çekim anında unutmuşum. Arada kaydıra kaydıra örün arkadaşlar. İlmek kaydırıcı. Arada yürüterek örün. Şimdi keselim. Fazla parçayı. İlmeğe engel oluyor. Evet. Şimdi hemen beyaza başlıyoruz. Evet. Örgümüze başlangıç yeri çileğin alt ucundan başlayacağız. Burada bitmiştik. Şimdi şöyle döndürüyorum. Şu ortada 4 ilmek vardı arttırdığımız. İkisi bu tarafa, ikisi bu tarafa simetri olarak bakın şöyle. Şimdi burada tam ortası şura. Bu da bu tarafını hemen şuradaki arka kattan başlayacağız. VLO'dan öreceğiz. Şöyle ipimi arkaya tutturdum. Bir zincir çektim. Tığım üstüne aldım. Şimdi bu belirlediğim yere tekli trabzan yapıyorum. Tığım üstüne aldım ve tekli trabzan. 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığım üstüne aldım. Bu sıramızı hep tekli trabzan ve ikili trabzan çalışacağız. Sık iğne yok. 2 tane atlıyorum. 1 2 atladım. Üçüncünün içine bakın yine arka kata ikili trabzan. Tığım üstüne aldım. Aynı ilmeğin içine 3 defa ikili trabzan yapalım. 2 sık iğne. Pardon, 2 zincir. Şimdi yanındaki tek kata batacağız. Şuraya arkaya. Yanındaki ilmeğe 3 defa ikili trabzan. İki zincir. Yine 2 atlıyoruz. Bakın 1 2 atlıyoruz. Sıradakinin içine tığım üstüne almayı unuttum. Yine tekli trabzan. Şimdi aynı yere bir daha tekli trabzan. 2 zincir. 2 tane atlıyorum. Üçüncünün içine yine tekli trabzan. 1 2 ve 3. 2 zincir. Yanındaki ilmeğe yine 3 defa tekli trabzan. İki zincir. Hep aralarda 2 zincir. 2 atlıyorum. Üçüncüye tekli trabzan. Tığım üstüne aldım. Şimdi hemen şuraya sıradakine arka kata tekli trabzan. 2 zincir. 1 2 atlıyorum. Yine 3 defa tekli trabzan. Aynı ilmeğin içine 3 kere tekli. 2 zincir. Yanındaki ilmeğe 3 defa tekli. İki zincir. Yine 2 atlıyorum. Üçüncünün içine tekli trabzan. Tığım üstüne aldım. Yine aynı ilmeğin içine tekrar tekli trabzan. 2 zincir. 2 atlıyorum. Üçüncünün içine yine
ikili trabzan burası. Şu uç dar olduğu için burasını yükseltmek için burada ikili, burada tekli yapıyoruz. Mesafeyi yükseltmek için. Kare bir görüntü olması için. 2 zincir. Hemen yanındakine tekrar 3 defa ikili trabzan. 2 zincir. 1 2 atlıyoruz ve 2 atladık. 3. ilmeğin içine tığım üstüne aldım. İkili trabzan yaparak ilk başladığıma batıyorum. İlmek kaydır. Evet. Bu kaç oldu? 1 2 3 4. sıramız bu şekilde tamamladık. Şöyle kare olacak. Son sıramızı yapıyoruz. Şimdi bu tarafa şu boşluğa kadar şöyle biraz gevşettim. İlmek kaydıralım. İlmeğimi kaydırdım. 2 3 zincir aynı boşluğa ikili trabzan. Evet, aralarda bir zincir çekiyoruz arada. Tığım üstüne aldım. Artık burayı hepsini ikili trabzan yapıyoruz. Tekli trabzan yok. 2 zincir aynı boşluğa 3 defa ikili trabzan. 1 zincir sıradaki boşluğa 3 defa ikili trabzan. 1 zincir sıradaki boşluğa battık. 1 zincir yine sıradakine 3 defa ikili trabzan. 2 zincir buralar köşelere çift batıyoruz. Artmış oluyor. 1 zincir bir zincir boşluk, tekrar boşluğa 3 defa dolduruyoruz. 1 zincir aralarda köşelerde 2 zincir aralarda 1 zincir. Bir zincir son köşemi yapıyorum. 2 zincir bir zincir son boşluğumuzu 3 defa dolduruyorum. Bir zincir ve ilk yaptığımız zincirin içine batıp ilmek kaydır, bir zincir. Evet, karemizi oluşturduk. Şöyle elimizle de düzeltelim. El ütüsü yapalım. Bu şekilde tamamladık. Şimdi sıra geldi şuradaki yapraklarını yapmaya. Şöyle çeviriyorum. Hemen yeşilimi alıp başlayalım.
Evet, şimdi yaprağımızı bu sefer öndeki katlardan öreceğiz. Şurada arttırma yapmıştık köşede. 1 2 3 tane diye. Şu arttırmanın hemen yanındaki ilmekten şuradan başlıyoruz. Şöyle ipimi tutturuyorum. Bir zincir çektim. Hemen yanındakine batıp ilmek kaydırıyorum. Bu arada diğer tığımı aldım daha rahat ördüğüm için. Tekrar yanındakine batıp ilmek kaydırdım. 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 zincir. Bir atlıyorum. 3 tane zincire ilmek kaydırıyorum. Bu birinci. 2 ve 3. Hemen aşağıdaki sıradaki şu tek hata yine batıp ilmek kaydırdım. Yanındakine batıyorum ve ilmek kaydırdım. Evet. Şimdi 4 zincir çekelim. 1 2 3 4. Çeviriyoruz, şöyle döndürüyoruz. Hemen ilk ilmek kaydırdığım yere batıyorum. Tekrar ilmek kaydırdım. 4 zincir 3 4 sıradakine battım. Arka kata ilmek kaydır. Tekrar 4 zincir 3 4 üçüncüyü yapıyoruz. Üçüncü katıma battım. İlmek kaydır. 3 4 tekrar sıradaki tek kat ilmek kaydır. 1 2 3 4 ve sonuncuya battım. Sonuncu katım. Toplam 5 tane olacak yapraklar. Bir zincir çekerek ipimi biraz uzun keseceğim. Arkaya çekeceğim. Bağlayacağım çünkü ipimi. Şöyle kısa değil de biraz şöyle bağlayacak kadar uzun kesiyorum. Şöyle yapraklarımızı yaptık. Şöyle düzeltelim. Şimdi bunları şu ipleri hemen dibinden, bakın dibi arkadan aldım. Kırmızının dibinden bu tarafa çekiyorum. Aynısını şuna çekelim. İkisini bağlıyorum. Saklamaktansa bunları şöyle bağlayalım. 3 kere bağlıyorum. Evet, sıkıca bağladım ve şöyle artık normal kesebiliriz. Evet, böyle yapraklarımızı, sapımızı yaptık. Şöyle düzeltelim. Şimdi sarı tohumlarını yapalım. Evet, tohumları şöyle size göstereyim. Şimdi 1, 2 ve şurası ikinci sıra. 2 ve 3. sıranın şu arasına tohumlarımı yapacağım. Sonuncuyu da birincinin hemen içine. Şuradan başlayacağım. Buradan bu tarafa doğru devam edeceğim. Şöyle göz kararı buradan giriyorum. Düğüm attım ipime. Hemen dibine bir sık iğne kadar şöyle şurada ya şuradan batıyorum. Öyle çok iri iri yapmayalım. Minnak minnak böyle az gözüksünler. Abartılı olmasın. Hemen dibine
Burayı dolandım ve en son şuradan çıkacağım. Tam ortadan çıkıp hemen şöyle dibine batıyorum. Evet, bu şekilde arkadan da düğüm atıp koparacağım. Şu şekilde motiflerimizi tamamladık arkadaşlar. Bu çok şık bir motif. Bunu kıyafetlerinize, çocuklarınızın elbiselerine, penyelerine aynı şekilde cep niyetine yapabilirsiniz. Çok hoş. Veya mutfaklarınıza değişik şeyler, şekillerde yapabilirsiniz. Evet, sırada yarım motifimiz var. Şimdi bunu yapacağız. İsteyenler bunu şurayı yeşil yapabilir. İkinci sırayı kırmızı, daha sonra iki sıra beyaz şeklinde çalışabilir. Bu sefer her sıra koparmanız gerekecek yeni sıraya başlamak için. Böyle yani burayı da renkli çalışabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle sihirli halka içerisine yine parmağımı doladım. Dört tane zincir çekiyorum. 3, 4 zincir ve ikili trabzan. Bu birinci, 2, 3 defa ikili trabzan. 2 zincir, tekrar 3 defa ikili trabzan. İki zincir ve normal tek trabzan yaptık. Şimdi alttan geleni çekiyorum ve kapatıyoruz. Birinci sıramızı yaptık. Tekrar 4 zincir dönüyorum. Aynı boşluğa 3 defa batıyorum. Tığın üstüne aldım. Burada zincir çekmiyorum. Yani aralarda zincir çekmeyeceğim. Sadece şu köşelerde çekeceğiz. Yine 3 kere ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı boşluğa 3 kere. Şuradaki zincir çekmiştik. Bu boşluğa 3 defa batıyoruz. İki zincir, tekrar 2, 3, 4 zincir dönüyorum. Üçüncü sıramı yapıyorum. Yine boşluğa 3 defa batıyorum. Tığımı aldım ve sıradaki boşluğa 3 defa batalım. Tekrar köşeye geldik. 3 defa batıyoruz. 2 zincir, aynı yere bir daha battık. Tekrar sıradaki boşluğa 3 defa. Tekrar zincir çekmeden şu zincirin arasına 3 defa. İki zincir. Evet, üçüncü sırayı bitirdik. Dördüncü sıra ve son sıradayız. 4 zincir dönüyorum. Hemen boşluğa 3 defa batalım.
Sıradaki boşluğa 3 defa sıradakine evet bu şekilde ve köşeye geldik. 2 zincir, aynı işlemi yaptığımız için tek tek söylemiyorum artık. Örnek zaten göründü, çıktı yani. Boşluğa 3 kere ve en son şu zincirin arasına 3 kere. İki zincir. Evet. Tamamladık. Yarısını yaptık bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi birleştirmeye sıra geldi. Şimdi onun önce bir dizilişini gösterelim. Ondan sonra da ekleyelim. Evet. Çilekleri şimdi önce 4 tane bu şekilde dizelim. Önce şöyle koydum 4'ünü. Bunlar bu tarafa doğru bakacak arkadaşlar, yönü. Daha sonra 4 de, şimdi bu ortada ya, bu tarafa da böyle saydığınızda 4 tane. Buradan saydığınızda 4 tane. Bu 3 tanesi de bu tarafa bakacak çileklerin. Yani hepsi aşağı doğru bakmayacak. İki yana doğru bakacak. Daha sonra şunu bu tarafa doğru yaptım, yani iki motifi. Bu iki motifi de yine bu tarafa simetri olarak şöyle bir görüntü yaptım. Şöyle ekleyince bunlar tabii şöyle toparlanacak. Daha sonra şimdi şu ara motiflerimizi yapacağız. Evet, şunu son ördüm de katmışım. Bu olmayacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane motifimiz olacak. Bu çocuklar için. Gençler için de tekrar şurası 4 diye 5 olacak arkadaşlar. Böyle 5. Burada tekrar yeniden ona göre bu sırayı bir tekrar bir sıra daha çilekten yapacaksınız. Şimdi biz çocuk için yapıyoruz. Bu yarımları da şöyle araya yapacağız. Şu şekil. Bu da böyle. Ve bitmiş hali bu şekilde. Şimdi artık eklemeye başlıyoruz. Görüntü böyle olacak. Ne yapıyoruz? Şimdi bu iki tanesini alacağız. Şöyle katlayıp buradan ekleyeceğiz. Daha sonra bunu bu tarafa alacağız. Buradan ekleyeceğiz. Bu sırayı ekleyip gelelim önce. Çünkü bakın bazılarında böyle iki kenar ekleyeceğiz çünkü. O yüzden kafanız karışmasın. Önce şuradan bir başlayalım. Şu ikisini şöyle katlayalım. Buradan ekleyelim. Evet, beyaz ipimi aldım. Şöyle ipimi sabitliyorum. O katladığımız olan motifleri aldık. Şu iki kenarın ortasındaki zincir yere boşluğa batıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Ve karşısına gelen sık iğne ile ekliyoruz. Çok gergin olmasın, rahat rahat yapın. Potluk olmasın diye. Şu zincirlerin arasına yine bir sık iğne. Bunlar
sıramız zaten ütüle düzelecek. Sıkış sıkış yapmıyorum çünkü o zaman büzülme yapar. Boşluğa batıyorum. Evet, en son yine köşeye geldik. İki köşenin boşluğuna battım, karşıya battım. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bakın, elimizle şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi bunu yaptık. Hemen ne yapıyoruz? Sırada şunu şöyle düşünün. Üzerine koyun. Hemen aynısını buradan ip takarak ekleyip gelin. Evet, üçüncüyü de ekledim. Şimdi ne yapıyoruz? Sıradakini şöyle üzerine ters düz yüzlere bakacak şekilde koyup ekleyip gelelim. Evet, ilk 4 taneyi ekledik. Hemen şu yarımı da üzerine koyup, bakın şurası koymuştuk ya, bunu da üzerine koyalım. Burayı da aynı şekilde ekleyip gelelim. Evet, şu birinci sırayı bakın tamamladık. Şimdi hemen bu sıradayız. İkinci sıradayız. Sıradaki ilmeğim bu. Ne yapıyoruz? Şu üzerine koyduk düz yüzleri ve şuradan yine burayı ekleyip gelelim. Evet, ikinci sıramdaki çileğimi de ekleyip geldim. En son köşemi şu iki köşenin ortasına batırdım. Battım arkadaşlar. Şuraya yapsanız da olur. Bu köşeler birbirine bakacak. Şimdi sıradaki motifimiz bu ve iki kenara ekleyeceğiz. Hemen önce şöyle üzerine koyuyorum. Buradan yapıp daha sonra diğerini ekleyeceğim. İpimizi sabitledik. Hemen köşeme, diğer köşeye batarak ekliyoruz. Evet, birinci kenarı ekledim. En son köşedeyim. Bu tarafa döneceğim. Köşeme bir de diğer köşenin, bakın burada şu an 4 köşe oldu. 4 köşe bir yerde birleşecek. Tam ortaya batıyorum. Ekledim. Şimdi döndürdüm. Bu ikisini ekleyeceğim. Şöyle. Bu tarafa doğru devam ediyorum. Hemen karşısındaki ilmeğe rahat çalışıyorum. Sıkış sıkış yapmadan. Burayı da tamamlayıp gelelim. Evet. Buradaki motifi de bu şekilde, bakın buradan geldik. Burada kopardık. Köşede ekleyerek bitirdik. Yönlerini bu şekilde yaparsanız kafanız karışmaz. Her sefer yani önce siz güzel motifleri düzgün koyun. Daha sonra böyle hemen alıp üzerine, bakın buradan şimdi devam edeceğim. Hemen sıra buna gelecek. Bu şekilde sırayla hepsini ekleyip gelelim arkadaşlar. Evet, ikinci sırayı bitirdik. Şurayı da yine böyle devam ettik. Ve üçüncü sıradayız. Yine sıradakini şöyle alalım. Hemen şu uçtan başlıyoruz. Bu sırayı da aynı şekilde ekleyip gelelim. Evet, en son şu yarım kaldı. Bunu da buraya ekleyip gelelim. Şuradan başlıyorum. Bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, ekleme işini tamamladık. Sıra bağcığı yapmaya geldi.
bağcıklarını ve daha sonra hepsine sık iğne ile gideceğiz. Bütün çevresini şöyle bir toparlayacağız. Şöyle elimizle de bunları çekiştirelim. Örgümüz yerine otursun. Düzeltelim arkadaşlar. Şimdi hemen beyaz ipimle devam ediyorum. Şuradan başlayacağım. Önce bir bağcık yapacağım. İpimi sabitledim ve şu köşemden tutturdum. 50 zincir çekiyorum. Evet, 50 zincir çektim. Hemen bir atlıyorum. İkinciden itibaren her zincire bir sık iğne yapalım. Evet, sık iğnemi yaptım bağcığıma. Şimdi her ilmeğimize şu aralara, boşluklara sık iğne yapacağız. Bu biraz göz kararı olacak. Yani ne gergin olacak ne de biraz toparlaması için biraz gergin de olabilir. Bol olmasın. Şöyle göz kararı gidiyorum. İkişer ikişer. Bakın iki kastı, bir tane daha yapayım. 3. Şurası 2 yeterli. Bakın. Böyle yaptığınızda düz olacak. Böyle ne gergin duracak ne bol olacak. Şu an 3 ile başladım. 3, 2. Bazısını 3 yaptım. 2. Şuraya içine bir tane yapacağım. Şu ortaya 1 yaptım. Şuraya yine 1, 2, 3 kaldırıyor mesela burayı 3. Burası 2. Bazı kısa bazı uzunluğu arkadaşlar. Ona göre biz ayarlayacağız. Bakın. Düz gelecek. Eğer bir yamukluk görürseniz hemen daha az sık iğne yapacaksınız. Bakın. Bu 3 tane kaldırdı. 1, 2. Şu ortaya yine sık iğne. Yine 3 tane. 1. Burası 2. Bazısı 2 kaldırıyor. Bazısı 3 kaldırıyor arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi sakın burası böyle volanlanmasın. Çok da gergin de olmasın. Buraları böyle hepsini sık iğne yapıp gelelim. Şimdi bu uca geldiğimizde aynı yapacağız. Uca geldiğimizde yine 50 zincir çekip sık iğne ile döneceğiz ve aşağıya doğru burası daha kolay. Her ilmeğe bir sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, bandanamın tamamen işlemlerini bitirdim. Ütüsünü de yaptım ve tamamladık. Şöyle çok da tatlış oldu. Çok beğendim ben de. Ve dördüncü bandanamızın modelini bitirmiş olduk. Kanalımıza yeni bir modelle geldi. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.